Marifetler kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü çalışmamız iki şişle çok kolay bay ve bayan patik yapımı. Bakın bu şekilde hem erkekler için hem bayanlar için çok güzel, kolay ve çok çabuk ilerleyen bir model oldu. Bu şekilde yapılıyor. Öncelikle 24 sıra haroşa sırası örülüyor. Sonrasında 36 sıra iki ters lastik örgü yaparak örüyoruz. Patiğimiz 37-38 ayak numarası için uygundur. Diğer ayak numaraları için ilmek sayılarında artma, sıra sayılarında artma yapabilirsiniz. Ayağınıza göre bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Modelimiz bu şekilde. Alt kısmında dikiş yok. Sadece şu üst kısmında var ve şu arka kısmında var. Bu şekilde örülüyor. Dikildikten sonra böyle patik haline geliyor. Çok kolay bir model. Çok çabuk da ilerliyor. Ben çok beğendim. Ayakta da çok güzel duruyor. Gerekli malzemelerimiz şöyle tek renk ip kullandım. Hem erkeklere hem bayanlara uygun olsun istediğim için böyle yeşil bir renk kullandım. Makasımız var. Bir de iğnemiz var dikmek için. Şiş numarası olarak ise 3 numara şiş kullandım. Böyle misineli şiş kullandım. Çünkü benim masama çarpıyor. Diğer şişler büyük olduğu için küçük şişim yok. 3 numara şiş kullandım. Şimdi modelimizin yapımına hep birlikte geçelim. Evet, ipimizi, şişimizi aldık. Örgümüze başlıyoruz. İlmek atarak şu şekilde ilmeklerimizi atarak başlıyoruz. Daha ayrıntılı bir şekilde ilmek nasıl atılır, haroşa örgü nasıl örülür kanalımda ayrıntılı videolarım mevcut. Oralardan tıklayarak kolaylıkla bakabilirsiniz. Bu videonun altında da linkleri olacaktır. O yüzden şimdi hızlı atıyorum. Biraz hızlı atıyorum ilmeklerimi. Toplam 42 ilmek atacağız. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ve son ilmeğimiz 42. Bu şekilde 42 ilmeğimizi attık. Evet, 42 ilmeğimizi attıktan sonra ilk ilmeğimizi örmeden aldık. Sonrakileri bakın bu şekilde haroşa örgü olarak örelim. Yani ilmeklerimizi ters örelim. Ters örgü. Bu şekilde bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar örelim. Evet, sıramızı bakın tamamladık. Son ilmeğimize geldik. Son ilmeğimizi düz olarak örüyorum ben. Sondaki ilmeğimizi her zaman örüyorum. Baştaki ilmeğimizi örmüyorum. Bakın örgümüzün diğer yüzüne geçtik. Bu yüzünü örgümüzün düz tarafı olarak kabul ediyoruz. Arkayı ters taraf olarak kabul ediyoruz. Bakın ipimiz şurada. Şimdi burada tekrardan ilmeklerimizi ters örgü şeklinde örüyoruz. Yani haroşa örgü. Arkada ve önde ilmeklerimizi hep aynı örüyoruz. Şu şekilde ilmeğimize şişimizde girdik. İp üstüne attık. İlmeğin içinden şişimizi çıkarttık. Bakın şu şekilde ipi üstüne attık.
şişin içinden ilmeğimizi çıkarttık. Bir kez daha yapalım. İlmeğin içine şişimizi aldık. İpi üstüne attık. İlmeği içinden çıkarttık. Bu şekilde bütün ilmeklerimizi örelim. Şu şekilde haroşa sırası oluşturalım. Bu sıramızı da böyle tamamlayalım. Sıramızı tamamladık. Bakın ipimiz bu taraftayken bu kısmı örgümüzün arka yüzü olarak kabul ediyoruz. Orayı da yine haroşa şeklinde örüyoruz. Önden ve arkadan hep aynı örüyoruz. Yine bu şekilde örelim. Bu sıramızı da böylece tamamlayalım. Evet, son ilmeğimizi tekrar göstereyim. Bakın düz örgü olarak örüyoruz. Örgümüzün ön yüzüne geçtik. Bu tarafta ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Yine haroşa örgü olarak örelim. Bakın şöyle 2 sıra yaptık. Toplam 24 sırayı tamamlayalım. Evet, bakın bu şekilde toplam 24 sıra haroşa ördük. Şöyle sayalım birlikte. Bakın şu haroşa sıralarını sayıyoruz. Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. 24 haroşa sırası ördükten sonra şimdi şu kısmının yapımına geçiyoruz. Bakın şu kısmının yapımına geçiyoruz. Şöyle. Baştaki ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Bir sonraki ilmeğimizi bakın bu şekilde ters örgü olarak örüyoruz. 2 tane ilmeğimizi o şekilde ördük. Sonrasında ipimizi bakın böyle bu tarafa alıyoruz. Sonrasında bakın düz örgü olarak örüyoruz. 2 tane ilmeğimizi düz ördük. Sonrasında 2 tane ters örüyoruz. 2 tane düz örüyoruz. 2 ters 2 düz olarak lastik örgü örüyoruz. 2 tane ters örüyorum. İpimi geri alıyorum. 2 tane bakın düz örüyoruz. Düz örerken ilmeğimizin şu tarafından batıp şu şekilde ilmeği içinden geçiriyoruz. 2 tane ters, 2 tane düz. Bu şekilde lastik örgümüzü oluşturmuş olacağız. 2 tane tersi örüyoruz. 2 ilmek düz örüyoruz. Bu şekilde böyle oluşmaya da başladı. Arka sırada ise ilmekleri geldiği gibi öreceğiz. Tersleri ters, düzleri düz öreceğiz. Arka tarafta. En son 3 ilmeğimiz kalıyor. Üçünü de düz örüyoruz. Sıramızı bitirdik. Örgümüzün ön yüzündeydik. Ön yüzünde örneğimizi kurduk. Şu an arka yüzüne geçiyoruz. Arka yüzündeyiz. Arka yüzünde ise ilmekleri geldiği gibi örüyoruz. Bakın birinciyi örmeden aldım. Diğer 2 ilmeğim ters örülmüş. Yine ters örüyorum. Yani ters görülüyor. Ters örüyorum. Bakın bunlar düz örgü olarak görülüyor. Düz örüyorum. Bakın bunlar ters örgü olarak görünüyor. O şekilde örüyorum. Sıradakiler düz örgü olarak görünüyor. Düz örgü örüyorum. İlmekleri geldiği gibi, olduğu gibi örüyorum.
Bu şekilde lastik örgümüzü de oluşturmuş oluyoruz. Önden ve arkadan. Böylece bu sıramızı da bu şekilde bitirmiş olacağız. Örgümüzün arka yüzündeyiz. 2 ters 2 düz örüyoruz yine arka yüzünde. Bu şekilde önden saydığımızda toplam 36 sıra örmüş olacağız. Evet. Son 3 ilmeğimiz bakın düz örülmüş. Biz de onları düz örüyoruz. Son ilmeğimizi de düz ördük ve örgümüzün ön tarafına geçelim. Bakın bu şekilde oluşmuş oldu lastik örgümüz. Aynı şekilde 2 düz 2 ters olarak örelim. Bakın şöyle saydığımızda şu düzleri 1-2 sıra yapmışız. 36 sırayı tamamlayalım. Evet, patiğimizin bakın şu lastik kısmında bitirmiş oldum. Toplam 36 sıra ördüm. Sıraları nasıl saydım? Bakın şöyle dişlerimiz var. Bakın şöyle. Onları saydım. Onlar toplam 36 tane olması gerekiyor. Bu şekilde. Şimdi bundan sonra patiğimizi bu kısmında 2-2 öreceğiz. İlmeklerimizi baştakini örmeden alıyorum. Bir sonrakiler ters örgü, ikisini bir ters örüyorum. Bir sonrakiler düz örgü, ikisini bir düz örüyorum. İlmekleri 2-2 örüyorum. İkisini bir ördüm. Sonrasında bakın diğer ikisini örüyorum. Bu şekilde bakın böyle 2-2 örerek ilmekleri yarıya düşürelim. Şu şekilde. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Evet, ilmeklerimizi 2-2 örerek bu şekilde azaltmış olduk. Kaç ilmeğimiz oldu? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ilmeğimiz oldu. Sonrasında örgümüzün arka tarafına geçiyoruz. Arka tarafında örgümüzü bitirerek ilerleyeceğiz. Şöyle 2 ilmeği bir alıp örelim. İlmeği diğer şişe geçirelim. 2 ilmeği bir alıp örelim. İlmeği diğer şişe geçirelim. 2 ilmeği bir alıp örelim. Bu şekilde bu kısmını biraz sıkı örelim. Bakın böyle. Bu şekilde ilmeklerimiz bitene kadar aynı işlemi uygulayalım. İlmeğimiz buraya geldiğinde şöyle bir sıkalım. Şöyle. Bu şekilde sonuna kadar ilerleyelim. Sonrasında dikme işlemi uygulayacağız. Patiğimizin örgüsü bu kadardı. Çok kolay bir model. Çok da güzel duruyor ayakta. Hem erkekler için hem bayanlar için. Çok güzel, ideal bir patik. Daha büyük ayak numaraları için ilmek sayılarında artma, sıra sayılarında artma yapabilirsiniz. Bu benim ördüğüm tam 37-38 ayak numarası için. Görünüşte küçük görünüyor ama ayağımıza giydiğimizde çok güzel duruyor. Bu şekilde son ilmekleri de ördük. Son ilmeği bir kez daha örelim. Burada ipimizi kesip bu şekilde bitirmiş olacağız. Modelimiz bu şekilde. Şimdi dikim aşamasına geçelim. Evet, şimdi patiğimizin dikimine geçelim. Bu şekilde örgümüzü bitirdik. İğnemizi alalım. Şöyle
bırakırken ipimizi uzun bırakmıştık, keserken en son iğnemizi geçirelim. Şöyle ters kısmından şöyle aralıklı olarak böyle iğnemizle ipimizi böyle bu şekilde geçirelim. Bu şekilde sıkalım, şöyle çekelim. Sonrasında bu şekilde bir kez şöyle yine dikelim. Böyle şöyle şu kısmını, büzdüğümüz kısmı açıklık olmasın diye şöyle aralıklı olarak dikelim. 3-4 defa böyle iğnemizle bu şekilde diktikten sonra burası ters tarafı patiğimizin, şöyle düz tarafını çevirelim. Bakın böyle. Şu ön kısmını örgümüzün düz tarafından diktim ben. Öncelikle ters tarafından dikmiştim. Çevirdiğimde hiç güzel durmadı. Beğenmedim. O yüzden düz tarafından diktim. Sizler nasıl uygun görürseniz, nasıl beğenirseniz o şekilde dikebilirsiniz. İğnemizi de bu şekilde patiğimizin düz tarafına aldık. Bakın böyle dikerek ilerleyelim. Dediğim gibi sizler ters tarafından da dikebilirsiniz. Bu şekilde böyle dike dike şu kısmına kadar gelelim. Evet, en son şu kısma kadar, haroşa kısmına kadar diktim. Sonrasında burayı biraz böyle sıkılayalım. Şöyle. Çünkü şu kısmından açılma yapabiliyor. Bu şekilde böyle. Sonrasında iğnemizi şöyle arkaya alalım. Buradan düğümleyebiliriz. İpimizi keselim. Şu şekilde dikmiş olduk. Bakın. Dediğim gibi siz bu şekilde beğenmezseniz böyle arkadan da dikebilirsiniz. Ters çevirip böyle dikebilirsiniz. Nasıl beğenirseniz, nasıl hoşunuza gidiyorsa. Bakın uç kısmı bu şekilde olacak. Şöyle. Lastik örgü olduğu için bakın böyle çok güzel esniyor ve çok güzel oluyor ayakta. Şimdi ters çevirelim. Şöyle arka kısmını ters çevirip dikelim. Topuk kısmını ters çevirip dikiyoruz. Şöyle arkadan şu topuk kısmından başlayalım. Evet, topuk kısmının dikişini de tamamladıktan sonra bakın patiğimiz bu şekilde görünüyor. Görünümü bu şekilde en son.
İsterseniz kenarlarına kenar oyası da yapabilirsiniz. Kenarları gayet düzgün, güzel göründüğü için kenarlarına ben oya yapmıyorum. Şöyle manken ayağımıza da giydirelim. Bir de o şekilde görelim. Bu şekilde iki modelimiz de bitmiş oldu. Ayakta çok güzel duruyor göründüğü gibi. Umarım beğenirsiniz ve sizler de yaparsınız. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalımıza abone değilseniz videolarımızdan, örgülerimizden haberdar olmak için kanalımıza abone olmanız yeterlidir. Bu şekilde yüklenen videolardan sizler de haberdar olabilirsiniz. Hem de bizi desteklemiş olursunuz. İyi günler.